Merhabalar herkese. Kanalıma hoş geldiniz. Abone olmadıysanız eğer sağdaki abone ol yazısına tıklayarak abone olabilirsiniz. Evet, şöyle gri bir rengim var bugün arkadaşlar. Yine böyle çıtı pıtı güzel bulduğum bir modeli paylaşacağım sizlerle. Yine kare bir motif, kolay, basit. Şimdi sihirli halka yaparak başlıyorum. Tığım 1,75 milimetrelik bir tığ. Bu ipe göre bir tık kalın ama diğer tığımı bulamadığım için bununla yapacağım şimdi. Şöyle sihirli halka yapıyorum. Tığımı buradan geçirdim. Bir tane zincir çekiyorum. Sihirli halkanın içine sık iğne yapıyoruz. 1 2 3 parmağımızdan çıkartabiliriz. Bu ipi de çekip küçültelim. 3 dedik. 4 5 6 7 8 tane sık iğne yapıyorum. Şu ipi tamamen çekiyorum şimdi. Küçücük şöyle bir ortamız olacak. Burada ilk yaptığımız sık iğnenin içine giriyoruz. Ve birleştiriyoruz. 8 tane sık iğne. 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyoruz. Tığı bir kez doladım. Hemen sıradaki sık iğneye giriyorum. Bir trabzan. Üçlü trabzan. 2 zincir. Bir sonraki sık iğneye giriyorum. Yine bir trabzan. 8 tane sık iğne yapmıştık. Her birinin üzerine batarak böyle arada 2 zincir çekerek yine 8 tane trabzan yapıyoruz. 2 zincir, bir trabzan. Trabzanlar üçlü trabzan. Tığın başını bir kez dolayıp önce bir sonra 2 alıyoruz. Şimdi başta çektiğimiz zincirle beraber sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 oldu. 7 2 zincir, son sık iğneye giriyoruz. 8 2 zincir çekiyoruz. Şurada 5 tane zincir çekmiştik. Buradan 1 2 3 üçüncü zincire batıyoruz ve birleştiriyoruz. Şöyle bir orta oluşturuyoruz önce. Bir tane zincir çekiyorum. Hemen önümüzdeki boşluğa batarak sık iğne yapıyoruz. 2 3 boşluklara 3 tane, bir de trabzanın tepesine batarak bir sık iğne yapıyoruz. Bir sonrakine geçiyoruz. 1 2 3 trabzanın tepesine batıyoruz. Bir tane de buraya yapıyoruz. 1 2 3 bir tane de trabzanın tepesine. 1 2 3 bir tane de trabzanın tepesine. Komple bu şekilde dolanıyoruz etrafını. Son boşluğa geldim. Buraya 4 tane sık iğne yapıyoruz. 2 3 4 son boşluğa 4 tane yaptık. Şimdi ilk yaptığımız sık iğnenin üzerine giriyoruz ve tekrar birleştiriyoruz. Ortamız bu şekilde bir yuvarlak olacak. Şimdi birleştirdiğimiz yerden 1 2 3 4 5 6 7 tane zincir çekiyoruz. Her bir trabzanın tepesine batacağız. Hemen sıradaki trabzanın üstündeki sık iğneye batıyorum. Birleştiriyorum yine sık iğne yaparak. 1 2 3 4 5 6 7 zincir. Geliyorum sıradaki trabzanın üstündeki sık iğneye batıyorum. Bir sık iğne. 1 2 3 4 5 6 7
Bu şekilde boşluklar oluşturuyoruz. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bir sırada komple bu şekilde dolanıyoruz. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. Şimdi başladığımız noktaya geldik. Aynı yere batıyoruz. Şu şekilde kapatıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane boşluk oluşturduk. Yine birleştirdiğimiz noktadan 3 tane zincir çekiyoruz. 3 zincir. Tığımızı bir kez doluyoruz. Aynı noktaya batıyoruz. Önce 1, sonra 2 ilmek alıp tığda bırakıyoruz. Tekrar tığımızı bir kez doluyoruz. Aynı yere bir daha batıyoruz. Bu şekilde 3 tane trabzanımız olacak. Önce 1, sonra 2 ilmek aldık. Üçünü birden çekiyoruz. 1, 2, 3 tane zincir. Tığı bir kez doladık. Şimdi önümüzdeki boşluğa 7 zincir çektiğimiz zincirin tam ortasına zincire batarak bir tane trabzan yapıyoruz. 1, 2, 3 tane zincir. Bir kez doladık. Aynı zinciri tekrar batıyoruz. Ve yine 3 de çıkarak bir trabzan. 1, 2, 3 tane zincir. Tığımızı bir kez doluyoruz. Sonra şuradaki sık iğnenin üzerine yine 3 tane trabzan yapıyoruz. Sık iğneye batıyoruz. 1, 2 defa çekip tığda bıraktım. Tepesini birlikte birleştiriyoruz her birinin. 2, 3 tane oldu. Şimdi 4 tane ilmek olacak tığımda. 4 ilmeği birden çekiyorum, kapatıyorum. 1, 2, 3 tane zincir tekrar. Şimdi bir sonraki boşluğa direkt batıyoruz, boşluğa batıyoruz. Bir sık iğne ile kapatıyoruz. Şöyle bir tanesinde bir V yapıyoruz, bir tanesinde bu şekilde sık iğne yapıyoruz. Tekrar 3 zincir çekiyoruz ama her sık iğneye şu alt sırada yaptığımız 7 zincirleri battığımız her sık iğneye şöyle 3 tane trabzanımız var. Şimdi 3 zincir çektik, hemen buradaki sık iğnenin üzerine batıyoruz. 1, 2, 3 taneyi tamamladım, hepsini birlikte kapattım. 1, 2, 3 tane zincir. Şimdi V yapacağız. Bir tanesine V, bir tanesine böyle sık iğne ile geçtik. Şimdi zincirin tam ortasına batıyorum. Bir trabzan, 3 tane zincir, aynı yere tekrar batıyorum. Bir trabzan daha yapıyorum. 1, 2, 3 zincir. Bir doladık. Hemen buradaki sık iğnenin üzerine yine 3 tane trabzan yapıyoruz. 1, 2, 3. Kapatıyorum. 1, 2, 3 zincir. Şimdi V'yi yaptık. Bunlar köşelerimiz. Bu V'ler köşelerimiz. Bir sonraki boşluğa bir sık iğne yapıyorum. Tekrar 3 zincir çekiyorum. Buradaki sık iğnenin üzerine 3 tane trabzan yapıyorum. 1, trabzanları her defasında 2 defa çekiyoruz. Üçüncü çekmeyi tepede birlikte kapatıyoruz. 1, 2, 3 zincir. Bir doladık. Şimdi birinci köşe, ikinci köşe, üçüncü köşeyi yapacağız. Zincirin ortasına batıyoruz. Boşluğa değil, zincirin içine. 3 tane zincir. Tekrar aynı yere batıyoruz. Bir trabzan daha. 3 zincir. Şimdi buradaki sık iğnenin üzerine bir, aynı yere tekrar 2,
Yine aynı yere batıyoruz. Üçüncü trabzanı yapıp tepesini birlikte kapatıyoruz. 1 2 3 zincir. Bir sonraki boşluğa sadece bir sık iğne yapıyoruz. 1 2 3 zincir. Yine buradaki sık iğnenin üzerine geliyoruz. 1 2 çektik, bıraktık. 1 2 çektik, bıraktık. 1 2 çektik, bıraktık. Hepsini birlikte topladık. Birinci köşemiz, ikinci, üçüncü ve şimdi dördüncü köşe yapıyoruz. 3 tane zincir, yine tam zincirin ortasına batıyorum. Bir trabzan, 3 zincir, aynı yere tekrar batıyorum. Bir trabzan daha. Dördüncü köşeyi de yapmış olduk. 3 zincir, buradaki sık iğneyi, hiçbir sık iğneyi atlamıyoruz. Her sık iğnenin üstünde 3 tane trabzanımız olacak. Hepsini birlikte çektik, kapattık. 1 2 3 zincir, son boşluğa giriyorum, bir sık iğne yapıyorum, tekrar 3 tane zincir. Şimdi ilk yaptığımız bu 3 tane trabzanın tepe noktasına batarak birleştiriyorum. Evet, şimdi buradan birleştirdik. Hemen boşluğun içine bir tane zincir çekelim birleştirdikten sonra. Sıradaki boşluğun içine yine sık iğne yapıyorum. 1 2 3 V'nin içine giriyorum. 1 2 2 tane sık iğne yapıyorum. Şimdi 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyorum. Son yaptığımız sık iğneye şöyle tepeden doğru batıyoruz. Bu şekilde çekiyoruz. Bir pipirik oluşturuyoruz. Sonra 1 2 3 4 5 6 tane zincir çekiyoruz. Yine aynı yere son yaptığımız sık iğneye şu iki ilmeği alarak tekrar batıyoruz. Tığdaki ilmekten çekiyoruz, kapatıyoruz. Sonra 1 2 3 4 5 tane zincir. Yine aynı yere bakın. 2 ilmeği, hep bu iki ilmeğin arasına giriyorum. Çekiyorum. Tığdaki ilmekten çıkartıyorum. 3 tane pipirik yaptık aynı yere batarak. Sonra boşluğa batarak bir tane daha sık iğne yapıyorum. Şöyle 5 zincir, 6 zincir ve 5 zincir. 3 tane pipirik. Diğer boşluğa geçiyoruz. 1 2 3 tane sık iğne. Şuradaki 3 tane yaptığımız trabzanın tepesine de bir sık iğne yapıyoruz. Sonra 1 2 3 tane zincir çekiyoruz. Şimdi buradaki sık iğnenin üzerine de tığımızı bir kez doladık. Bir trabzan, 3 tane zincir, aynı yere sık iğnenin üzerine tekrar batıyoruz. Bir trabzan daha yapıyoruz. 1 2 3 zincir. Şimdi şu üçlü trabzanın tepesine batıyoruz. Bir sık iğne. Köşeler bu şekilde oluyor. Geçişler de bu şekilde. Şimdi yine ikinci köşeye geldik. Boşluğa 1 2 3 tane sık iğne. Buradaki tam köşenin içine giriyoruz. 1 2 2 tane sık iğne. 1 2 3 4 5 tane zincir. Yine son yaptığımız sık iğnenin arasından girdik. Şu şekilde çekiyoruz. 1 2 3 4 5 6 zincir, bu sefer aynı yere yine aynı şekilde batıyorum. Tığdaki ilmekten geçiriyorum. 1 2 3 4 5 zincir, yine aynı şekilde girdim, çektim. Şimdi boşluğa batarak bir sık iğne daha yapıyorum. Bu köşeyi de tamamlamış olduk. Hemen yanındaki boşluğa giriyoruz. 1 2 3 tane sık iğne. Üçerli trabzanların üzerine de batıyorum. Bir sık iğne de oraya yapıyorum.
1 2 3 zincir. Şimdi ortadaki sık iğneye batıyoruz. Bir trabzan. 3 tane zincir. Aynı yere tekrar batıyorum. Bir trabzan daha. 1 2 3 zincir. Üçlü trabzanların tepesine bir sık iğne ile geçiyoruz. Tekrar şimdi üçüncü köşeye geldik. 1 2 3 tane sık iğne, tam buradaki V'nin içine giriyoruz. 1 2 sık iğne. Şimdi tekrar pipirikleri yapıyoruz. 1 2 3 4 5. Birinci pipirik. 1 2 3 4 5 6. İkinci pipiriği yaptık. 1 2 3 4 5. Yine aynı şekilde aynı yere batıyorum. Bir tane de boşluğa batarak sık iğne yapıyorum. Bu tarafa geçtim. 1 2 3. Üçlü trabzanların üzerine bir sık iğne. 1 2 3 tane zincir. Tekrar buradaki sık iğnenin üzerine bir trabzan yapıyoruz. 1 2 3 zincir çekiyoruz. Aynı yere batarak tekrar bir trabzan daha yapıyoruz. Evet, son köşeye geliyoruz. Burası son sıra zaten arkadaşlar. Bu kadar motif. Şuraya batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Sonra 1 2 3 tane sık iğne. Köşeye geliyorum. 2 tane sık iğne. 1 2 3 4 5 zincir. Son sık iğnenin üzerinden doğru battık. 1 2 3 4 5 6 zincir. Bu 3 pipiri yaparken hep aynı yere batıyoruz. Aynı 2 ilmeği alıyoruz. 3 4 5. Sonra da boşluğa bir tane sık iğne yapıyoruz. Diğer boşluğa geçiyoruz. 1 2 3 tane boşluğun içine bir tane de buradaki 3 tane trabzanın üzerine bir sık iğne. Son kenara geldik şimdi. 3 tane zincir, sık iğnenin üzerine batıyorum. Bir trabzan, 3 zincir, tekrar aynı yere batıyorum. Bir trabzan daha. Şimdi 3 tane zincir çekerek şurada sık iğnelere başlamıştık. İlk sık iğnenin üzerine giriyoruz. Bu şekilde birleştiriyoruz. Bir tane de zincir çekelim. Evet, motifimiz bu kadar. Böyle küçük bir motif. Daha ince yapılır, iple olursa daha da küçük olur tabii ki. Şöyle avucumun içine koyayım, küçüklüğünü daha net anlarsınız. Şimdi diğer birkaç tane daha motif yapıp birleştirmeyi göstereceğim size arkadaşlar. Birleştirmesi de çok kolay. Şuradaki pipiriklerden ekliyoruz. 3 tane pipirik yaptık ya, ortadaki pipirikten sadece. Sonra buradaki kenardaki V'nin içinden, sonra buradaki pipirikten ekliyoruz sadece. Böyle hoşuma gitti. Çok çıtı pıtı bir örnek. Umarım beğenirsiniz. Evet, bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Beğenip beğenmediğinizi yazarsanız sevinirim. Şimdilik hoşça kalın.